Herkese merhabalar canlar. Bugün yine çok güzel, çok keyifli bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu DJI Osmo Pocket 3'ü kullanırken hemen hemen hepimizin karşılaştığı problemler, sorunlar ve hatalar. Bunlara bulabileceğimiz pratik çözümler ve ipuçları. Haydi gelin, eğer hazırsanız alın benim gibi çayınızı, kahvenizi. Videoya şimdi başlıyoruz. Videoya başlamadan önce bu video vesilesiyle sizinle kanalda ilk kez karşılaşıyorsak ve sizi ilk kez misafir ediyorsam her zaman yaptığım nacizane hatırlatmamı yapıyorum. Videoya bir beğeniniz, kanala bir aboneliğiniz ve aşağıya güzel bir yorumunuz şöyle alnımızın terini silmek anlamına gelir. Bu hatırlatmadan sonra hemen videoya geçiyoruz. Bu bölüm videonun sonundan aslında videonun en başına bir not. Öncelikle şunu belirteyim. Bu video genelinde anlattığım sorunlar sizden bana gelen sorulardan en yoğun miktarda tekrarlananları aldığım sorunlar. Bunun dışında birçok ufak çaplı sorun geldi ama çok basit bir şekilde çözdüğümüz şeyi de ben burada videoyu uzatmak amaçlı kullanmak istemedim. Ayrıca bu sorunlara sunduğum çözümler kendimin uydurduğu bir şey değil arkadaşlar. Bunlar genelde bana soru geldiğinde cevap vermeden önce özellikle DJI forumda araştırdığım, forumda bulamazsam o foruma bir konu olarak, bir başlık olarak açtığım ve dünyanın her yerindeki DJI Osmo Pocket 3 kullanıcılarının yorumlarıyla birlikte yoğurarak size verdiğim cevaplar. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Canlar, bildiğiniz gibi DJI Osmo Pocket 3 piyasaya sürüleli neredeyse bir yılı aştı. Ben bu süreçte cihazın kutu açılımından aksesuarlarına, gece gündüz sinematik çekim tekniklerinden, çekim esnasında kullanabileceğiniz hacklere, ipuçlarına kadar birçok videoyu kanalımda paylaştım. Eğer o videoları izlemediyseniz sizi kanalımda seve seve misafir ederim. Fakat bu video özeline geçecek olursak, kanalımda bu cihazı alma arifesinde olan, alırken kafa karışıklığı yaşayan, aldıktan sonra sorun yaşayan birçok arkadaşımın ve takipçimin sorunlarını çözmek için elimden gelen gayreti gösterdim. Bunu zaten kanaldaki yorumlarda bol miktarda görebilirsiniz. Fakat geldiğimiz şu süreçte artık bir yılda aştık ya. Cihazın ben bir önceki videomda artılarını, eksilerini paylaşmıştım. Bu videomda ise bu bir yıllık süreçte sizden gelen en çok şikayetleri, en çok karşılaştığınız hataları, içinden çıkamadığınız durumları şöyle güzel bir videoda toparlayayım istedim. Şimdi madde madde teker teker gideceğiz. Eğer sorununuza kısa yoldan çözüm bulmak istiyorsanız, çünkü video birazcık uzun olabilir, aşağıya zaman bölümleri ekleyeceğim. Sorununuz orada varsa atlayarak izleyebilirsiniz. Haydi bakalım, iyi seyirler. Cihazla alakalı ele alacağımız ilk problemimiz dikey çekim şikayetleri. Şimdi bildiğiniz gibi cihaz piyasaya sürülürken dikey ve yatay çekim modları ve dikeyde dönebilen ekranıyla birlikte ağzımıza bol miktarda bal çaldı. Fakat biz cihazı aldığımızda gördük ki yatayda 4K çekimler yapabiliyorken dikeyde maalesef 3K'lık bir çekime düşürüyor cihaz kaliteyi. Şimdi kanalımdaki videoların birçoğunda böyle ufak çaplı tartışmalar da yaşandı takipçiler arasında. O da şu ki, bir kısım diyor ki yani 3K çeksin arkadaş ne olacak? Bir kısım da benim olduğum gibi diyor ki yani bu cihaza o kadar para veriyorsak neden dikeyde 4K çekimler yapamıyoruz? Şimdi ben bu tartışmayı bu videoda bir adım daha ileri götürüyorum. Tamam, dikeyde 3K'lık croplanmış, yani kenarlarından kesilmiş görüntü bize sunarken cihaz maalesef düşük ışık modunda ve slow motion, yani ağır çekim modunda dikey görüntü veremiyor bize. Bu konulara ve şikayetlere kesinlikle katılıyorum ve tabii ki bu durumu şikayet ederek geçiştirecek değiliz. Kendi açımızdan kendimizce basit çözümler bulmaya ve sunmaya çalıştık. Bana soru soran takipçilerime özellikle. Eğer siz dikeyde 3K çekimden mutlu değilseniz ve 4K'lık çekimler istiyorsanız ya da düşük ışık modunda ve ağır çekimde dikey videolar çekmek istiyorsanız şu an kullanabileceğiniz en basit çözüm cihazı yatay çekim modundayken 90 derecelik eğerek yatayda dik çekimler yapmak. Biliyorum bu aslında anlatıldığı kadar kolay değil. Özellikle bir gimbali yatayda 90 derece eğerek video çekebilmek ilk başta alışılabilecek bir şey değil. Fakat videolarınızın daha efektif, daha güzel ve daha sinematik olması açısından bence bu yöntemi kullanmaya alışmalıyız. İleride bilmiyorum DJI herhangi bir güncellemeyle, cihaz güncellemesiyle bizlere bu olanakları sunar mı? İnanın emin değilim. Çünkü olmaz dediğiniz birçok şeyi bize güncellemelerle sunarak şaşırtabiliyorlar veya bu da çok küçük ya yapar dediğiniz şeyleri yapmayabiliyorlar. Umarım böyle bir şeyi bize bir güncellemeyle sunarlar ve cihazın en azından
cihazların dik eksendeki çekim nimetlerinden 3K'lıkta olsa faydalanmayı ben çok isterim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu çözüm hakkında. Cihazla alakalı sırada değineceğimiz sorun ısınma problemi. Bildiğiniz gibi şu ana kadar her videomda sık sık bahsetmişimdir. Ben DJI Osmo Pocket 3 ile ısınma problemi yaşamadım henüz. Hatta şöyle söyleyebilirim. DJI Osmo Pocket 2 bence Pocket 3'ten daha fazla ısınan bir cihazdı. Bunu çekimlerim esnasında çok bariz bir şekilde hissediyordum. Fakat kullanıcıların birçoğundan bu geçtiğimiz bir yıllık süreçte ısınmayla alakalı problem mesajı aldım ve bu problem genelinde DJI forumu ziyaret edip konuları incelediğimde sorunun temelde iki nedeni olduğunu gördüm. Bunlardan birincisi belki hiç aklınıza gelmeyecektir ama cihazın ekran parlaklığını %90 ve üzerinde kullanmak. Kullanıcıların birçoğu cihazın ekran parlaklığını yüksek şiddetlerde kullandığında cihazda ısınma miktarının arttığıyla alakalı yorumlarda bulunmuştu. Birçok arkadaşıma ben bu fikrimi ilettim ve onlar da gerçekten belli bir kullanım sonrasında bunu tasdiklediler. Ben daha önceki videolarımda da aslında cihazın ekran parlaklığı ile alakalı %30 ile %50 arasında kullanmanın özellikle pil sağlığına ve pil tüketimine çok olumlu katkısı olduğu ile alakalı görüşlerimi belirtmiştim. Fakat ısınma sorununa etkisi olacağını hiç düşünmemiştim. Eğer siz de ısınma sorunu yaşıyorsanız öncelikli olarak cihazın ekran parlaklığını %30 ile 50 aralığına indirmeyi deneyebilirsiniz. Isınma ile alakalı diğer kullanıcılarda karşılaştığım ikinci diyen neden ise yetersiz miktarda yazma hızı olan hafıza kartlarının kullanımı. Şimdi bildiğiniz gibi DJI Osmo Pocket 3 10 bit renk derinliğine sahip ve 4K videolar çeken bir cihaz ve tabii ki hafıza kartının cihazın 10 bit renk derinliğinde videolar yazmasını olanak tanıması lazım. Özellikle bana hangi hafıza kartını almalıyım abi ya da ya bende hafıza kartı vardı ama Pocket'a taktığımda 4K video çekemiyorum. 2K video çekerken kapanıyor gibi birçok soru aldığımda verdiğim klasik cevap şuydu. Arkadaşlar DJI'nin sitesinde Pocket 3 ile alakalı bir hafıza kartı listesi var. O listeye bakarak hafıza kartları seçmeniz sizin açınızdan faydalı olacaktır diye. Tabii ki orada belli başlı markalar var ama orada markadan ziyade hafıza kartının hızı, özellikle okuma ve yazma hızı bizim için önemliydi. Oradaki standartlara uygun herhangi bir hafıza kartı mutlaka işinizi görecektir. Eğer siz de uygun olmayan hafıza kartları kullanıyorsanız DJI'nin sitesindeki hafıza kartı listesini tekrar incelemenizi tavsiye ederim. Dipnot olarak da şunu ekleyeyim. Canlar bildiğiniz gibi DJI Pocket 3 512 GB'a kadar hafıza kartlarını destekliyor. Bir iki takipçimden şöyle sorular almıştım hatırlıyorum. Abi biz video çekerken videoyu yarıda kapatıyor. 3 dakika sonra kapanıyor falan gibi. Onların da sorununun derinine indiğimizde 1 TB'lık hafıza kartları kullandıklarını görmüştük. Unutmayın alacağınız hafıza kartı maksimum 512 GB'lık olsun. Sorunsuz çekimleriniz olsun. Sıradaki kullanıcılardan aldığım sorunlardan biri de çektiğim videolarım bilgisayarımda oynatılmıyor, takılıyor veya 10-15 saniye oynadıktan sonra kapanıyor problemi. Canlar DJI Osmo Pocket 3 cihazına sahip olduğunuzda cihaz default olarak yani standart olarak dosya sıkıştırma biçimi veya kodek olarak HEVC ya da Türkçe olarak HEVC video sıkıştırma formatını destekler biçimde geliyor. HEVC formatının şöyle bir özelliği var. Yüksek çözünürlüklü videoları çok güzel bir şekilde kaliteden ödün vermeden sıkıştırmaya yarıyor. Fakat bazı bilgisayarlarda özellikle video oynatma uygulamanızda HEVC kodeği yüklü değilse videoları oynatmıyor veya oynatırken takılarak veya atlayarak ilerliyor veyahut da birkaç saniye sonra kapatıyor oluyor. Eğer böyle konularda zorlanıyorsanız yani yüksek çözünürlüklü videoları izlerken HEVC formatında takıntılar yaşıyorsanız yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Haydi gelin hep birlikte izleyelim. Ekranı yukarıdan aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Ayarlar bölümüne giriyorsunuz. Video sıkıştırma bölümünden HEVC yerine H264'ü seçiyorsunuz ve sorunsuz bir şekilde çektiğiniz videoları bilgisayarınızda izlemeye başlayabilirsiniz. Fakat bu ayarı seçtikten sonra cihazın size yaptığı uyarıyı görüyorsunuz. Özellikle düşük ışık modunda, slow motion modunda ya da D-Log M modunda yüksek kaliteli videolar çekeceğinizde H264'ün yeterli olmayacağını yani bu sıkıştırmanın videoyu çekmeye yetmeyeceğini söylüyor. Eğer yüksek çözünürlüklü videolar çekmeye bu modlarda devam edecekseniz yine her halükarda HEVC moduna geçmeniz gerekecek. Fakat H264'te aklınızın bir kenarında bulunsun. Sıradaki problemimiz DJI Mimo kurulum sorunu. Bu sorun dahilinde konuşacak olursak Apple kullanıcılarını şöyle bir kenara alabiliriz. Çünkü bu sorunun asıl muhatapları Android cihazı kullanıcıları. Özellikle Play Store'da eskiden çok rahat bir şekilde indirebildiğimiz DJI Mimo uygulaması cihaz güvenliği ve aldığı düşük oylar gerekçe gösterilerek Play Store'dan kaldırıldı. Peki siz DJI Osmo Pocket aldınız ve DJI Mimo uygulamasını kullanacaksınız. Ne yapacaksınız? Burada yapacağınız şey DJI firmasının size kullanım kılavuzunda da sunduğu gibi DJI'nin kendi internet sitesindeki Download Center'dan DJI Mimo uygulamasını APK
APK uzantılı olarak indirmek. Oradan indirdiğiniz uygulamayı kurarken de kurma aşamasında şöyle bir sıkıntı yaşandığını gördüm. Android cihazlarda bildiğiniz gibi tüm uygulama yükleme ortamımız Play Store olduğu için dışarıdan herhangi bir üçüncü parti yazılım kuracağınızda size cihaz bir güvenlik uyarısı veriyor ve dışarıdan uygulamayı yüklemenin sorumluluğunu tamamen size yıkıyor ve burada bir tik işareti atmanız gerekiyor dışarıdan uygulama kurmak için. Bu tik işaretini koyduktan sonra sorunsuz bir şekilde DJI Mimo'yu kurup kullanabilirsiniz. Ama tekrar uyarıyorum, lütfen cihazınıza bu uygulamayı kuracaksanız DJI'nin Download Center'ından, yani DJI'nin kendi sitesindeki indirme bölümündeki DJI Mimo uygulamasını kullanın. Sıradaki konumuz DJI Osmo Pocket 3 ile çektiğim videolar çok sarsıntılı ve çok sert oluyor şikayetleri. Canlar, eğer DJI Osmo Pocket 3 ile çektiğiniz videolar gerçekten de çok sert, çok sarsıntılı geliyorsa size, bunun aslında temelde iki nedeni var. Hadi gelin şimdi onları birlikte konuşalım ve çözüme bağlayalım. İlk olayımız, eğer Pocket 3 ile çektiğiniz görüntüler size gerçekten çok sert geliyorsa bunun temel nedeni gimbalinizin hız ayarında saklı. Bildiğiniz gibi Pocket 3'ü ilk aldığımızda cihazımızın gimbal hızı standart ayarlarda geliyor. Eğer siz çektiğiniz videolarda özellikle follow modda çekiyorken, cihazı elde döndürürken cihaz sağa sola çok hızlı, çok sert hareketler yapıyorsa cihazın gimbal hızını ayarlar bölümünden değiştirerek bu sorunu çözebiliriz. Haydi gelin şimdi nasıl yapacağımıza bakalım. Parmağınızı ekranda yukarıdan aşağı doğru indirerek menüye erişiyorsunuz ve burada sağ altta yer alan gimbal hızı bölümüne giriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi gimbal hızımız standart ayarlarda kalmış. Gimbal hızını yavaş konumuna getirdiğinizde artık follow modda çektiğiniz görüntüler gerçekten bir hayli yumuşak ve yavaş olacaktır. Bence gimbal hızını bu konuma getirerek videolarınızı tekrar çekmeyi deneyebilirsiniz. Pocket 3 ile çektiğimiz videoların sarsıntılı olmasının nedeni de cihazın aslında gimbalinin 3 eksenli olduğunu unutuyor olmamız. Sanki cihazı 4 eksenli bir gimbale sahipmiş gibi düşünüyoruz. Aksiyon kameralarında olduğu gibi. Fakat cihazımız aslında biz yürürken o sekme hareketini absorbe etmeye çalışsa da orası arkadaşlar 4. eksen sayılıyor ve aslında cihazın bunun için aldığı çok fazla bir ekstra önlem yok. Özellikle vlog videolarında veya sinematik çekmeye çalıştığınız videolarda bu sarsıntı problemiyle karşılaşmamak için benim aslında en sık kullandığım yöntem Ninja Walking denilen ninja yürüyüşü. Fakat yorumlarda da görürsünüz, bazı arkadaşlarımız diyor ki abi ya vlog çekerken de öyle çok komik gözüküyoruz, sürekli mi öyle yürüyeceğiz? Eğer ninja yürüyüşü sizin için sıkıntı yaratacaksa burada şöyle basit bir çözümümüz var. Hani böyle elinizde bir bardak dolusu suyu taşırken dikkatli böyle yavaş ve topuktan ayağınızın ucuna doğru basarsınız ya ve kollarınızı biraz daha sabitlersiniz. Eğer siz bu cihazla çekim yaparken elinizde bir bardak su varmış ve dökmemeye çalışıyormuş hissiyatına girebilirseniz emin olun videolarınızdaki sarsıntı sorunu %80-90 oranında azalacaktır. Eğer bu da gerçekten sizin sorununuzu çözmüyorsa o zaman yapmanız gereken şey 3 eksenli gimbalinize 4. eksen sabitlemesini kendinizin eklemesi. Bu da cihazınıza bir X-aksis aparatı almanızdan geçiyor. Görüntülerde de gördüğünüz bu cihaz sayesinde DJI Osmo Pocket 3'teki sarsıntıyı neredeyse tamamına yakınını alabiliyorsunuz ve Pocket 3 ile çektiğiniz videolar bu aparat sayesinde sanki drone ile çekilmiş kıvamında sonuçlar veriyor size. Ben de zaten kısa süre içerisinde bu X-aksis aparatını sipariş vermeyi düşünüyorum. Cihaz elime geldiğinde de onunla alakalı görüşlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım.
Sıradaki konumuz cihazın yavaş şarj olması şikayeti. Fakat kullanma kılavuzunda bahsettiği üzere DJI Osmo Pocket 3 buradan %80'e şarj olma vaadiyle bizlere gönderiliyor. Bu vaadini de aslında yerine getiriyor. Fakat benim aldığım şikayetlerde abi cihaz 16 dakikada şarj olmuyor, işte hızlı şarj olmuyor, şarjı çok yavaş doluyor gibi problemlerle ilgili sorunlar gelince ben de bu videoyu buna eklemek istedim. Cihazınızın hızlı şarj olmamasındaki temel sebep aslında güç adaptörünün yetersiz olması. Bildiğiniz gibi DJI Osmo Pocket 3'leri satın aldığımızda kutunun içerisinden sadece Type-C'den Type-C'ye bir şarj kablosu çıkıyor. İçinden güç adaptörü çıkmıyor. Fakat kullanma kılavuzunda bahsettiği üzere DJI Osmo Pocket 3 65 Watt'a kadar hızlı şarj adaptörlerini destekliyor. Ben de bu sorunun çözüm olarak kendimce cep telefonumun şarj aleti olan 33 Watt'lık şarj adaptörüyle DJI Osmo Pocket 3'ü şarj ediyorum ve sorunsuz bir şekilde gerçekten vaat ettiği dakikalarda cihazımın şarjının dolduğunu görüyorum. Eğer siz de şarj sıkıntısı yaşıyorsanız emin olun yavaş şarj olmasının temel sebebi DJI Osmo Pocket 3'te kullandığınız güç adaptöründen kaynaklıdır. Hızlı şarjı destekleyen özellikle watt değeri yüksek şarj adaptörleri kullanırsanız bu sorunu da temiz bir şekilde halledebilirsiniz. Sıradaki konumuz DJI Osmo Pocket 3 ile çekim yaparken standart mikrofondan sesin kalitesinin bozuk ve sesin boğuk gelmesi problemi. Canlar bildiğiniz gibi eğer Creator Combo paket aldıysanız genelde DJI mikrofon 2 ile biz videolarımızı çekerken kayıt alıyoruz. Fakat standart paket aldıysanız veya DJI mikrofon 2 ile çekmek istemiyorsanız, aceleniz varsa da standart mikrofonların da aslında ses kalitesi gayet iyi. Burada temel sorun şuradan kaynaklı oluyor. Sizin DJI Osmo Pocket 3'ü tutuş şekliniz. Şöyle bahsetmek gerekirse DJI Osmo Pocket 3'ün üzerindeki mikrofonlar matris mikrofon sistemiyle yerleştirilmiş. Yani sağında, arkasında ve solunda birer adet mikrofon var. Siz cihazı eğer altında ekstra bir uzatma aparatı ve monopod yokken sadece yalın haliyle tutarak çekimler yapıyorsanız cihazı koruma içgüdümüzden ve cihazın küçüklüğüyle alakalı biraz sıkı kavramak isterken parmağımızla arkadaki mikrofonun deliğini kapatıyoruz. Aslında DJI Osmo Pocket 3 mikrofonları kapattığınız zaman ekrandan sizi uyarıyor. Fakat oldu ya olayın heyecanıyla çekime kaptırdınız kendinizi ve gün boyu çekim yaptınız. Akşam eve geldiğinizde böyle kötü bir sürprizle karşılaşmak istemiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Mutlaka çekim yaparken cihazı daha rahat kavramak ve daha temiz çekimler yapmak için altına uzatma aparatını veya batarya handle'ı ve onun da altına en basitinden bir monopodunuzu bağlayarak cihazı olabildiğince uzun kullanmak ve daha güvenli şekilde çekimler yapmak. Sıradaki konumuz benim bu cihazı aldığımda en başta fark ettiğim sorun, o da cihaz kapalıyken kamerasından tıkırtı gelmesi. İşte bahsettiğim tıkırtı tam da bu. Cihazı ilk aldığım sıralarda özellikle DJI Osmo Pocket 2 ve Pocket 3 ikisi de elimde olduğu için bol miktarda karşılaştırma fırsatım oldu ve ilk dikkatimi çeken aksaklık buydu. Cihaz kapalıyken, hatta koruma kılıfının içerisindeyken cebinize koyduğunuzda veya elinize taşırken siz yürüdükçe tıkır tıkır bir ses geliyor ve ben bunu aslında ilk başta bir arıza sandım ve DJI Forum'a bununla alakalı bir başlık açtım. Ve sonrasında o başlığın altına bir hayli yorum geldi. En sonunda konu o kadar dallandı budaklandı ve benim gibi birçok şikayet gelince forumdaki DJI yetkililerinden şöyle bir açıklama geldi. Bu tıkırtı sorununun aslında olması gereken bir şey oldu. Cihaz kapalıyken motorların boşta olduğu ve tıkırtının normal olduğuyla alakalı bir cevap aldık. Beni tatmin etti mi? Etmedi. Yani DJI Osmo Pocket 2'de böyle bir şey yokken Pocket 3'te niye böyle bir problem yaşıyoruz sorusu hala kafamın içinde bir yerde ama her halükarda cihazı yapanlardan böyle bir açıklama geldiyse de çok da bu işi zorlamanın gereği olduğunu düşünmüyorum. Yani cihazınızdan tıkırtı geliyorsa normalmiş. Sıradaki konumuz DJI'nin herhalde başının belası olan döner ekranın çapraz bir şekilde kalma problemi. Canlar bildiğiniz gibi DJI Osmo Pocket 3 piyasaya sürülürken videolarında böyle şak şak diye bir yatay bir dikey olan çok acayip bir ekranla bizlere sunuldu ve ağzımızın suyunu akıttı diyebilirim. Fakat birçok kullanıcı gibi benim de aklıma gelen ilk şey bu ekran döndürme olayı acaba kaç adet, yani miktarı ne, sayısı ne? Bildiğiniz gibi bu tarz mekanizmalı ürünlerde belli bir döndürme, belli bir kullanım sayısı veriliyor bizlere. Fakat DJI bu konuda hiçbir açıklama yapmadı. Biz de dedik ki ulan herhalde bu cihaz uzun bir süre bu şekilde rahatlıkla kullanılabilecek. Çünkü DJI yani boru mu? Adamlar yıllardır zaten gimbaldi, drone'du, kameraydı derken her şeyi üretiyorlar. Dedik herhalde bir bildikleri var. Fakat daha ürün piyasaya sürülmesinden bir ay sonra YouTube amiyane tabirle ekran bozulması problemi videolarıyla dolup taştı. Bu geçtiğimiz bir yıllık süreçte bana da birçok yerli kullanıcı
kullanıcıdan ekranın bozulmasıyla alakalı soru ve sorun gelince ben de bu bölümü bu videoya eklemek istedim. Canlar, bu döner ekran problemi ve gimbal dahilinde konuşacak olursak, DJI Osmo Pocket 3 kullanıyorsanız lütfen ama lütfen şu sözüme dikkat edin. Bu cihazı aksiyon kamerası kullandığınız gibi kullanmayın. Çünkü bu cihazın özellikle gimbalinin motorlarını ve döner ekranını sizin çok basit gördüğünüz bir toz zerresi bile mahvedebiliyor. Yani bunun bilincinde kullanırsanız suya, toza, yağmura, çamura karşı bu cihazı biraz daha koruyup kollarsanız inşallah bir sıkıntı yaşamadan kullanacaksınızdır. Oldu ya, ekranınızda hiçbir şey yokken bu çapraz kalma problemini yaşadınız diyelim. Özellikle bu soruna maruz kaldığınızda şöyle bir sıkıntı oluyor. Bildiğiniz gibi biz cihazı ekranını dik konuma aldığımızda cihaz 3 saniye sonra kendi kendini kapatıyor ki bu çok güzel bir özellik. Fakat eğer cihazın ekranı çapraz kalmaya başlarsa, siz ekranı kapattığınızda cihaz tam kapanmak üzereyken parmağınızı ekrandan çektiğinizde hop yaklaşık 35-40 derecelik bir açıya geldiği için ekran, cihaz tekrardan kendi kendine çalışıyor. Ve bu çok gerçekten can sıkıcı bir şey. Ne ekranı tam yatay kullanabiliyorsunuz ne de ekranı tam dikey kullanabiliyorsunuz. Sürekli parmağınızla cihazın ekranını tutmanız gerekiyor. Eğer siz gerçekten kullanıcı hatası dışında böyle bir problemle karşılaşıyorsanız, yurt dışında özellikle DJI forumdan gördüğüm kadarıyla DJI bu tarz sorunlarda kullanıcılarını hiç üzmemiş ve cihazı birebir sıfırıyla değiştirmiş. Türkiye'deki kullanıcı arkadaşlarım, eğer böyle bir sorunla karşılaşıyorsanız siz de mutlaka cihazınızı servisine gönderin ve garanti şartlarından faydalanmaya çalışın. Gerekirse bu durumu DJI'ye bir mail ile belirtin. Umarım Türkiye'deki yetkili servisler de aynı inceliği ve aynı hassasiyeti biz kullanıcılara gösterirler. Eğer siz de bu sorunu yaşadıysanız ve çözümünüz veya herhangi bir çözümsüzlüğünüz varsa aşağıya yorumlara belirtirseniz en azından ben ve benim gibi kullanıcı arkadaşlarım da sizin fikirlerinizden ve bilgilerinizden faydalanmış oluruz. İnşallah başımıza böyle bir sıkıntı gelmez. Sırada bahsedeceğimiz konu DJI Osmo Pocket'larda pozlama kilitleyememe sorunu. Canlar, bildiğiniz gibi DJI Osmo Pocket 3'ü kullanırken cihazın üzerindeki ekranda ve menüde dahili bir pozlama kilitleme mekanizması yok. Pozlama kilitleme ne diyecek olursanız, özellikle düşük ışıktan yüksek ışığa veya yüksek ışıktan düşük ışığa cihazla bir geçiş videosu çektiğinizde cihaz kısa bir süreliğine aslında saçmalıyor. Yani düşük ışıklı alana pozlamasını ayarlamışken yüksek ışığa geçirdiğinizde bir ekranda parlama görüyorsunuz. Eğer yüksek ışıklı bir alandan düşük ışıklı bir alana kamerayı çektiğinizde de aşırı bir kararma görüyorsunuz ve bu yaklaşık 1-2 saniye sürüyor ve bu videolarınızda gerçekten can sıkıcı bir görüntü yaratıyor. Özellikle B-roll kıvamında böyle akıcı videolar çekmek istiyorsanız pozlama kilidini yapmalısınız. Hadi gelin bunu size nasıl yapacağınızı göstereyim. Canlar, pozlama kilidini yapmak için öncelikle cihazımızı DJI Mimo uygulamasına cep telefonumuz üzerinden bağlıyoruz. Cep telefonunuz üzerinde ekrana bir kere dokunduğunuzda bildiğiniz gibi pozlama ayarı çıkıyor ve sarı görünen merkezdeki kareye uzunca bir süre basılı tutarsanız da DJI Osmo Pocket 3 kadrajının içinde olan ekranın pozlamasını kilitliyor. Siz bu sayede düşük ışıktan yüksek ışığa geçtiğinizde veya yüksek ışıktan düşük ışığa geçtiğinizde hiçbir kayıp ve o cihazın saçmalama problemiyle karşılaşmamış oluyorsunuz. Bu da videolarınızda gerçekten çok güzel sinematik anlar yakalamanızı sağlıyor. Sırada bahsedeceğimiz konu cihazın odaklanmada yaşadığı kararsızlık problemi. DJI Osmo Pocket 3 ile videolar çekerken bildiğiniz gibi çok güzel bir odaklanmaya sahip. Fakat çektiğiniz nesne veya kişi sizden belli bir mesafe uzağa gittiğinde cihaz çektiğiniz nesneye veya kişiye mi ya da onun arka planına mı odaklanacağını karıştırabiliyor ve arada bir ekranı sürekli flu'layarak size aslında bir mesaj vermeye çalışıyor ve bu da izlediğiniz zaman çok can sıkıcı bir görüntü. Bir diğer odaklanma sorunu yaşayacağınız konu ise çektiğiniz nesne ile kameranızın arasına kısa süreli başka bir nesnenin girip çıkması. Bu da gerçekten çekim yaparken çok fark etmiyorsunuz ama izlerken çok can sıkıcı bir durum. Aslında bu iki bahsettiğim problemin ve sorunun da temelinde DJI üzerinde yer alan 3 tane odak modundan yanlış odak modunu seçtiğinizden kaynaklanıyor. Cihaz üzerinde 3 temel odak modu var. Bunlar tek, sürekli ve vitrin modu. Ve cihazımız default olarak, yani fabrika ayarlarında sürekli odak modunda geliyor. Sürekli odak dediği şey de, siz mesela şu an beni görüyorsunuz. Ben önüme elimi koyduğumda elime odaklayacak, beni flu'layacak. Elimi çektiğim zaman bakın tekrar beni odaklayacak. Bu sürekli odak modunda sürekli nesne önünden geçen, arkasından geçen şeyleri odaklamaya, aktif olarak bu işi sürdürmeye çalışıyor. Fakat siz öncesinde bahsettiğim sorunlarla çekim yaparken karşılaşmak istemiyorsanız yapacağınız şey çok basit: cihazın odak modunu değiştirmek. Bunu yapmak için de ekranı sağdan sola doğru çekiyoruz. Eğer kapalıysa yukarıdaki Pro moduna basarak Pro modu aktif ediyoruz. Menünün en alt kısmında odak modu
seçeneklerini görüyorsunuz. Buradan yapmanız gereken tek şey odak modunuzu teke ayarlamak ve onaylamak. Ayrıca bunu yaptıktan sonra çekeceğiniz nesneye ekrandan bir kere dokunup onu odakladığınızı Pocket'a bildirmeyi de unutmayın. Eğer siz bir şeye tıklamazsanız nesne sadece gördüğü alanı netleyecektir ve bu da çok kararsız çekimler yapmanıza yol açacaktır. Mutlaka kameranız çekeceğiniz nesneye dönükken ekrana bir kere dokunup onu odaklamasını sağlamayı unutmayın. Eğer yok ben bununla uğraşmayayım ya, odak modum sürekli de kalsın çünkü ben tek odak modunu çok fazla kullanmıyorum diyorsanız da gelelim ikinci çözümümüze. Bu da aktif takip özelliğini kullanmak. Aktif takip özelliğiyle çektiğiniz nesneyi aktif takip moduna aldığınızda cihaz odağını sadece o nesneye yönelttiği için aradan herhangi bir nesne geçse de ya da çektiğiniz kişi sizden uzaklaşsa da asla odaklanmasını kaybetmiyor. Bu iki çözüm aklınızın bir kenarında bulunsun. Sıradaki konumuz cihazın düşük ışık modu çok kötü. Ben hiç beğenmiyorum. Nasıl yapacağım bunu bilemedim problemi. Canlar, bildiğiniz gibi DJI Osmo Pocket 3 1 inçlik bir büyük sensörle geliyor ve aslında yeteri miktarda içine ışık alıyor. Fakat siz özellikle aşırı düşük ortamlarda videolar çekiyorsanız ve bu videolardan yüksek verim almak istiyorsanız düşük ışık modunu kullanmaktan ziyade cihazın renk formatlarından olan HLG formatını kullanmanızı tavsiye ederim. Daha önceki videolarımda bahsettiğim üzere cihazımızda bildiğiniz gibi 3 renk formatı bulunuyor. D-Log'en bildiğiniz gibi bizlere ham görüntüler ve çok geniş bir dinamik aralık sunan çekim modu olurken HLG ise özellikle düşük ışıkta gölgeyi ve ışığı içerisinde bol miktarda barındıran bir mod olarak karşımıza çıkıyor. Eğer renklendirme işinden birazcık anlıyorsanız, yani Premiere Pro, Final Cut veya CapCut gibi uygulamalarda birazcık post prodüksiyon yaparsanız HLG formatta gerçekten çok kaliteli ve pozlaması çok iyi düşük ışık çekimleri elde edebilirsiniz. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Gelelim son konumuza. Son konumuz da özellikle son birkaç haftadır aldığım yorumlardan birisi. Cihazı yeni alanlardan geliyor bu bence. Abi cihazın fotoğraf kalitesi çok kötü. Gelin cihazın fotoğraf kalitesi kötü mü? Bu sorunu da çözelim. Canlar, bildiğiniz gibi DJI Osmo Pocket 3 evverinde bir vlog kamerası. Bunu bilmekte her zaman söylüyorum bir fayda var. Fakat bunun dışında tabii ki de cihazımız fotoğraf çekmek için de belli kabiliyetlere sahip. Şu fikre katılıyorum. 9 megapiksellik bir fotoğraf kamerası aslında günümüz şartlarında çok da iyi değil. Vasat performans diyebilirim. Aslında çektiğimiz fotoğrafları büyük boyutlarda baskılar almayacaksak, dijital fotoğrafçılık kıvamında sosyal medya için fotoğraflar çekiyorsak cihazımızın fotoğraf performansı gayet iyi. Sadece bunun için yapmanız gereken şey fotoğrafları JPEG değil RAW formatta çekmek. RAW formatı bilmeyenler için açıklayayım. Aslında RAW format videolardaki D-Log-M veya HLG gibi fotoğraftaki renk derinliğini arttıran bir format. Siz bir JPEG fotoğrafla RAW fotoğrafı yan yana getirdiğinizde aslında JPEG olan fotoğraf göze daha hoş gelebilir, fakat RAW fotoğraf zaten ham haliyle kullanmaya uygun değildir. Bu fotoğrafı daha güzel hale getirmek için yapmanız gereken tek şey Photoshop gibi, Lightroom gibi fotoğraf düzenleme araçlarını basit bir şekilde kullanmayı öğrenmek. RAW fotoğrafı gördüğünüz gibi Photoshop özelinde açtığımızda fotoğrafı açmadan önce size bir renk paleti ve düzenleme skalası sunuyor. Siz buradan fotoğrafın renginden parlaklığına, gölgelerinden aydınlığına, tüm tonlarına, tonlarının yoğunluğuna ve açıklığına, her şeyine müdahale edebiliyorsunuz ve sonuçta gerçekten çok temiz, çok güzel ve renk doygunluğu çok iyi fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Eğer hiç denemediyseniz RAW formatta fotoğraf çekmeyi bir deneyin. Bence emin olun memnun kalacaksınız. Size RAW formatta çektiğim birkaç fotoğrafı göstereyim. Bu sayede daha iyi fikir sahibi olun. Canlar, geldik bu videonun da sonuna. Umarım video çok uzun olmamıştır, sizi çok sıkmamıştır. Olduğunca kesmeden akıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer bunların dışında herhangi bir probleminiz ve yaşadığınız sorun varsa aşağıya yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Ben ve benim dışımdaki birçok insan sorununuza çözüm bulmaktan mutluluk duyacaktır. Onun dışında umarım bu videoyla karşılaştığınız veya karşılaşabileceğiniz bir soruna da çözüm üretebilmişimdir. Şimdilik bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.